Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk çok güzel bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Böyle mavi tonlarında. Şişlerim ise 3 numara hanımlar. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok kolay, şık bir model. Bağlı kalpler modeli. Ben bu modelimi ortalama 3 yıl önce çorap olarak paylaşmıştım. Bu modelden çorap yapmıştım. Şimdi de bu şekilde patik versiyonunu yaptım. Çok güzel, çok şık oldu. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Her zaman olduğu gibi burun kısmından başlıyoruz hanımlar. Şöyle ipimin ucunda küçük bir miktar ip bırakıyorum. 12 ilmek atıyoruz. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, şu 8. ilmeğim, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum, 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilk sıramızda ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz hanımlar. Bu şekilde ilmeklerimin tamamını ters örüyorum patiğimin arka yüzünde. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada tamamen düz örgü uygulaması yapacağız. 5 çede geçeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden 3. şişimize ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sıkı olduğu için tığımdan yardım alıyorum. İlmek çıkartıp 3. şişime takıyorum. Başlangıç yerinde ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz hanımlar, tığımız ile bu şekilde. İlmek çıkartıp şişimize takıyoruz. 3 oldu. 4, 5, 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, şu da 6. 4 şimdi de 6'şar tane ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Bu aşamada hanımlar bir sıra boyunca 4 şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geçtim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. 3. şişime geldim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişimizdeki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patik böyle dolana dolana örülüyor hanımlar. 3. şişimi de tamamladım. 4. ve sonuncu şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bir sıra ördük. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda hanımlar artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen sağ tarafta. 2 ilmek örüyorum kenardan. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Bakın artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 tane ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da hanımlar şöyle bakıyoruz. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın hemen sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim. Burada da hanımlar kenarımız hemen başta. Gördüğümüz gibi ilk 2 ilmeğimi örüyorum.
Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ilk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4 şişteki ilmek sayıları da eşit olacak. 4. şişimdeyim. Kenarımız sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Bir sıra artırma yapacağız. Bir sıra ilmekleri düz öreceğiz. Bunun sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi örerken artırma işlemlerini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Bu şekilde 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Şimdi tekrar artırma zamanı hanımlar. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da hanımlar kenarımız şu sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 3. ve 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimde de 8'er ilmeğim oldu. Şimdi bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz hanımlar. 4 şişimizi de bir sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patiğimizin burnunu böyle tamamlayacağız. Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırdım. Modelimi kurdum. Benim ölçülerime göre de uygun oldu hanımlar. 14'er ilmek. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim, ardından birlikte bağlı kalpler modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağız. Modelimiz 5 sıradan oluşuyor. Her 5 sırada bir aynı modeli tekrar ediyoruz. Modelimiz hanımlar bu kalpli modelimiz 6 ilmekten oluşuyor ve model aralarında birer tane ters ilmeğimiz var. Başlangıçta ve sonda da yine birer tane ters ilmeğimiz var. Bir ilmek ters örerek başlıyorum. Modelimizde 1. sıramız. İlk ilmeğimi ters ördüm. Şimdi 2 ilmek öreceğim. Düz örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. İpimi kendime doğru alıyorum. Öndeki 2 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Diğer yanındaki 2 ilmeğimi de düz örüyorum. 6 ilmek üzerine modelimizin ilk sırasını bu şekilde kurduk. Yanında bir tane ters ilmeğim var. Toplamda 4 model kuracağız. Şimdi ikinci modelimizi yapacağız. 2 ilmek düz örüyorum. İpimi kendime doğru aldım. Öndeki 2 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci modelimizi de yaptık. İkinci şişimden devam edeceğim. Model arasında bir tersim vardı. Ters ilmeğimi örüyorum. Tekrardan 3. modelimi yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. İpimi kendime doğru aldım. Öndeki 2 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Model arasında bir ters ilmeğim var. 4. ve sonuncu modelimi yapacağım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Öndeki 2 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Ve yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Burada ters ilmeğimiz kalmadığı için bir ilmek ters öreceğiz. 3. şişimden ilk şişime şöyle bir ilmek alıyorum. Onu ters olarak örüyorum. Geldik patiğimizin tabanına. Patiğimizin taban bölümünde hanımlar hiçbir işlem yok. İlmeklerimizi taban bölümünde düz olarak örüyoruz.
Tabandaki diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Geldik ön yüze. Modelimizde ikinci sıramız. Bu sıramızda bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Ters ilmeklerimiz model bitene kadar ters örülüyor. Bir tersimi ördüm. 2 ilmek düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Öndeki 2 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Birinci ve ikinci sırada yapacağımız işlem aynı. Aradaki bir tersimi yine ters ördüm. İkinci modelimi yapıyorum. 2 ilmek düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Öndeki 2 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. İkinci şişime geçtim. Bakın aradaki ters ilmeğimi yine ters örüyorum. Üçüncü modelimdeyim. 2 düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Öndeki 2 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Arada bir tane tersim var. Dördüncü ve sonuncu modelimi yapacağım. 2 ilmek düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Öndeki 2 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Yanına 2 ilmek daha düz ördüm. Sondaki bir ters ilmeğimizi de yine ters olarak örüyoruz. Bu aşamada hanımlar 3. şişimde 13 ilmeğim kaldı. Burada 15 ilmek oldu. Model gereği 1 ilmek almak zorunda kaldık ilk sırada. Modelimizde ikinci sıramızı tamamladık. Tabanımıza geldik. Yine tabanımızda ilmeklerimizin tamamı düz olarak örülüyor. 5 sıradan oluşan modelimizin ikinci sırasını bitirdik. Şimdi tabanımızdaki ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Diğer şişime geçtim. Burada 14 ilmeğim var. Buradaki 14 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Geldik patiğimizde ön yüze. Ve 3. sıramıza hanımlar. 3. sıramızda yine bir ters ilmeğimi ters örüyorum. Bu aşamada hanımlar 2 düz ilmeğim vardı. Bir de örmeden aldığım bir ilmeğim var burada. Bakın önde 2 tane ip görünüyor. Bu ilk ilmeğim önden gelecek şekilde bakın 2 tane düz ilmeğim var hemen yanında. İlk 2 sıradaki örmediğim ilk ilmeğim önden gelecek şekilde. Bu 2 düz ilmeğim de arkadan gelecek şekilde şöyle yer değiştiriyorum. Yani bir nevi burgu yapıyoruz burada. Sırasıyla bu yer değiştirdiğim 3 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi yine burada bakın örmeden aldığım ilk ilmeğim var. Yanında da 2 düz ilmeğim var. Bu örmeden aldığım ilmeğim önden gelecek şekilde. Hemen solundaki 2 ilmeğim de arkadan gelecek şekilde. Şöyle ilmekleri yer değiştiriyorum. Ardından yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Bu şekilde ilk modelimizi yaptık. Arada bir tersim var. Şimdi ikinci modelimizi yapacağız. Yine bakın burada 2 tane düz ilmeğim var. Hemen yanında da bir tane örmeden aldığım ilmeğim var. Bu örmeden aldığım ilmeğimi hemen sağındaki 2 ilmek ile yer değiştiriyorum. Bu tekli ilmeğim önden gelecek şekilde, 2 ilmeğim de arkadan gelecek şekilde yer değiştiriyorum. Sonra yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Ardından burada bir tane bakın örmeden aldığım ilmeğim var. Hemen sağında da 2 tane düz ilmeğim var. Şimdi bu ilmekleri yer değiştiriyorum. Bu örmeden aldığım ilmeğim önden gelecek şekilde, diğer 2 ilmeğim de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Sırasıyla bu yer değiştirdiğim 3 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci modelimizi de böylece yaptık. İkinci şişime geçtim. Aradaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Şöyle şu ters ilmeğim. Ve 3. modelimizi yapacağız. Bakın 2 düz ilmeğim var. Bir de örmeden aldığım ilmeğim var. Yine ilmekleri yer değiştiriyorum. Örmeden aldığımız bu bir ilmeğimiz önden gelecek şekilde. Diğerleri de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim ve sırasıyla düz ördüm. Şimdi bakın bir örmeden aldığım ilmeğim var hemen önde. Solunda da 2 düz ilmek var. Bu 2 düz ilmekle bu tekli ilmeğim önden gelecek şekilde yine yer değiştiriyorum ve yer değiştirdiğim ilmeklerimi düz örüyorum. 3. modelimizi de yaptık. Arada bir tersim var. Sonuncu modelimizi yapacağız. Yani 4.'yü. Bu örmeden aldığım ilmeğim ile sağındaki 2 ilmeği yine yer değiştiriyorum ve yer değiştirdiğim ilmeklerimi düz örüyorum sırasıyla. Burada da bir tane örmeden aldığım ilmeğim var. Solunda da 2 düz ilmek var. Bu 2 düz ilmek arkadan gelecek şekilde, tekli ilmeğim de önden gelecek şekilde şöyle yer değiştiriyorum ve yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Kenardaki bir ters ilmeğim yine ters örülüyor. Modelimizde böylece 3. sıramızı tamamladık. Geldik patiğimizin tabanına. Yine tabanımızı düz olarak örüyoruz hanımlar. 5 sıradan oluşan modelimizin ilk 3 sırasını tamamlamış olduk.
Diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Geldik yine ön yüze. Modelimizde 4. sıramıza. Bu sıramızda ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz hanımlar. Kenardaki bir ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Ortada 6 ilmeğim vardı. Bu 6 ilmeğimin 6'sını düz örüyorum. Şu 3. ilmeğim 4, 5, 6. Aradaki bir tersimi ters örüyorum. 6 ilmek düz. Şu 3. ilmeğim 4. 5. ve 6. İkinci şişime geldim. Aradaki ters ilmeğimi ters örüyorum. 6 ilmek düz örüyorum. Aradaki bir ilmeğimi ters ördüm. 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. En son kenardaki bir ilmeğimi de ters olarak ördüm. Modelimizde 4. sıramızı tamamladık. Şimdi tabanımıza geçiyoruz hanımlar. Tabanımızı yine düz olarak örüyoruz. 5 sıradan oluşan modelimizin 4 sırasını birlikte tamamladık. Ön yüzde 5. ve sonuncu sıramızı yapacağız. Tabanımı ördüm. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki 14 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Geldik ön yüze. Modelimizde 5. ve sonuncu sıramız hanımlar. 5. sırada yaptığımız işlemin aynısını, 4. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bir düz, bir ters ördüm kenardaki bitti bir ilmeğimi, 6 düz. Bir ilmek ters örüyorum. 6 ilmek düz. Bir ilmek ters örüyorum. 6 tane düz. Bir tane ters örüyorum. 6 ilmek düz. Kalan bir ilmeğimi de ters olarak ördüm. Bu şekilde modelimizi tamamladık hanımlar. Böylece ilk modelimiz bitti. Ördükçe kendini gösteren bir model zaten. Şimdi tabanımıza geldik. Ön yüzde ikinci modele başlayacağız. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinci modelimizi de aynı şekilde yapacağız hanımlar. Artık modelin devamında bu tabanı göstermeyeceğim. Taban bölümü keseceğim. Sadece modeli tarafı göstereceğim hanımlar. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Tabanımızı ördük. Şimdi ön yüzdeyiz. İkinci modele geldik. İkinci modelimizin ilk sırası. İlk modelde nasıl işlem yaptıysak ikincide de aynısını yapıyoruz. Bir tersimi örüyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. İpi kendime doğru alıyorum. Öndeki 2 ilmeği örmeden aldım. Yanına 2 ilmek düz ördüm. İlk modeli yaptık. Arada bir tersim var. İkinci modeli yapıyorum. 2 düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Öndeki 2 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum ve yanındaki 2 ilmeğimi yine düz örüyorum. İkinci şişimdeyim. Arada bir tersim var. Ters olarak ördüm. Üçüncü modeli yapacağım. 2 düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. 2 ilmek örmeden sağ şişime alıyorum ve hemen yanındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Yine bir tersimi ters örüyorum. Sonuncu modelimi yapacağım. 2 düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Öndeki 2 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum ve yanındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Kenardaki bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Modelde birinci sıramız böyleydi. Şimdi tabanımızdaki 2 şişteki ilmekleri düz olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Modelimizde ikinci sıramızı yapacağız. Bu sıramızda yine bir tersimi ters örüyorum. Bir önceki sırada bu yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 2 ilmek düz örüyorum. İpimi kendime doğru aldım. Öndeki 2 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Böylece modelimizde ikinci sıramızı böyle yaptık. Gördüğünüz gibi. Aradaki bir ters ilmeğimi yine ters örüyorum. Şimdi ikinci modelimi yapacağım.
Öndeki 2 ilmeğimi örüyorum. İp benden tarafta. Ortadaki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Modelimizde hanımlar böylece ikinci modelimizi de yaptık. Şimdi ikinci şişime geçeceğim. Bir ters ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. İp kendimden tarafta, 2 ilmek örmeden aldım. Yanındaki 2 ilmeği düz örüyorum. Aradaki bir tersim ters örülüyor. Dördüncü modelimi yapacağım. 2 düz ördüm. İp kendime doğru aldım. 2 ilmek örmeden sağ şişime aldım. Yanındaki 2 ilmeği düz ördüm. Kenardaki bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. İkinci sıramız da böyleydi. Tabanımızı düz olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Ön yüzdeyiz. Modelimizde 3. sıradayız. Bu sıramızda bir tersimi ters örüyorum. İlmekleri yer değiştireceğim. Örmeden aldığım bu ilmeğimi sağındaki 2 düz ilmekle yer değiştiriyorum. Sonra bu ilmeklerimi sırası ile düz örüyorum. Bir de örmeden aldığım burada ilk ilmeğim var. Bir de solunda 2 düz ilmeğim var. 2 düz ilmekle de bu tek ilmeğimi yer değiştireceğim. Önemli olan bu aradaki bir önceki ilk 2 sırada örmediğimiz ilmekler önden gelecek şekilde, diğer sağdaki ve soldaki 2 ilmek arkadan gelecek şekilde yer değiştiriyoruz. Ardından yer değiştirdiğimiz ilmekleri sırasıyla örüyoruz. Aradaki tersimi yine ters ördüm. İkinci modelimi yapacağım. Örmeden aldığım ilmeğim önden gelecek şekilde, sağdaki 2 düz ilmeğim de arkadan gelecek şekilde ilmeklerimi yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim 3 ilmeğimi sırasıyla düz ördüm. Ardından burada bakın bir ilmeğim var. Solunda da 2 ilmek var. Bu bir ilmek ile 2 ilmeği de yine şöyle yer değiştiriyorum. Ardından bu yer değiştirdiğim ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İkinci modelimizi de bu şekilde yaptık hanımlar. Desenimiz, modelimiz, görüntümüz bu şekilde çok şık, çok zarif bir görüntüsü var. Ördükçe kendini gösteren bir model. Şimdi arada yine bir tersim var. Ters ördüm. Üçüncü modelimi yapacağım. Şu örmeden aldığım ilmeğim ile sağındaki 2 ilmeği yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırası ile düz olarak örüyorum. Bir de burada örmeden aldığım bir ilmeğim vardı. Solunda da 2 ilmek. Bu ilmekleri yine yer değiştirdim ve yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırası ile düz ördüm. Arada bir tersim var. Dördüncü ve sonuncu modelimi yapacağım. Yine örmeden aldığım ilmek ile sağındaki 2 düz ilmeği yer değiştiriyorum. Bu ilmeklerimi sırası ile düz olarak örüyorum. Yine örmeden aldığım bir ilmek ve solunda 2 düz ilmeğim var. Bu ilmekleri de yine yer değiştiriyorum. Ve yer değiştirdim. Bu ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Modelimizin 3. sırası da böyleydi. Ve kenardaki son bir ters ilmeğimi yine ters ördüm. 3. sıramızı tamamladık. Tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim. Ön yüzde 4. sıradayız şimdi. Bu sıramızda ters ilmeklerimizi ters örüyoruz. Aradaki 6 düz ilmeğimizi düz örüyoruz. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz modelimizin 4. sırasında. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters örüyoruz. Yine 6 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Buradaki bir ilmeğimi ters örüyorum. Yeniden 6 ilmek düz, bir ilmek ters. 6 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. 4. sıramız da böyleydi. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz. Modelimizde 5. ve sonuncu sıramız. Bu sıramızda 4. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Ters ilmeklerimizi ters, aradaki 6 düz ilmeğimizi düz örüyoruz. 4. ve 5. sırada yapacağımız işlem aynı. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. 6 düz ilmeğimi ördüm. Bu şekilde ikinci şişime geçiyorum. Burada bir tersim vardı. Tersimi ters ördüm. 6 ilmeğimi yine düz örüyorum. Bir tersimi ters örüyorum. 6 ilmek düzümü düz örüyorum.
ve kenardaki bir tersimi ters ördüm. İkinci modelimizin 5. sırasını da tamamladık. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. İlk 2 modelimizi bitirdik. 5 sırada bir aynı modeli tekrar ediyoruz. Çünkü şimdi 3. modele başlıyoruz. İlk 2 modeli nasıl yaptıysak diğer modelleri de aynı şekilde yapacağız. 3. modelimizin ilk sırası yine aynı devam ediyor. Bir tersimi ters örüyorum. 2 düz örüyorum. İpim benden tarafta. Öndeki 2 ilmeği örmeden aldım. Yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın 3. modeli de ilk 2 model gibi aynı şekilde başlattık. Arada bir tersimiz var. Yeniden 2 ilmek düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. 2 ilmek örmeden sağ şişime alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Görüldüğü üzere hanımlar model birbirini tekrar eder şekilde devam ediyor. Her 5 sırada bir model kurulumunu yapıyoruz. Hanımlar ben bu patiğimin bu ön bölümüne toplamda sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane model yaptım. Hatta hanımlar sizlere mezura ile bunun ölçüsünü de göstereyim. Şöyle hemen mezuramı hazırladım. Patiğimi manken ayağımdan çıkartıp ölçüsünü vermek istiyorum. Ne kadar yaptım enini boyunu bir göstereyim sizlere. Bu şekilde canlı canlı da görün. Patiğimizin hanımlar şöyle enini gösteriyorum. Şuradan itibaren bakın ölçüyoruz. 9 santim. Hatta 9 santimde 1-2 milim de fazla geliyor. Ön bölümünü de bakın bilek bölümüne kadar toplam 7 ilmek model yapmıştım. Bunu da böyle bilek bölümüne kadar ölçünce bakın. Şurası 13 santim oluyor. 13 santim ön bölümünü yapmışım. Sizler daha uzun da yapabilirsiniz artık ayak ölçünüze göre. Dilerseniz daha kısa da yapabilirsiniz. Ben bu kadar yaptım. Ölçülerime göre de tam oldu. Ayağı tam oturdu. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu ön bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte bilek ayrımını yapacağız. Evet hanımlar patiğimin ön bölümünü ördüm ve geldim. Toplamda 7 tane modelimi yaptım. 7. modelimin en son 5. sırasını yaptım. Geldim şimdi hemen bilek ayrımı yapacağız hanımlar. İlk şişimdeyim artık ilmeklerimizi düz öreceğiz. Model kurulumu yapmayacağız. Şişimde 14 ilmeğim vardı. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Yani ilk 13 ilmeğimi örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Bilek ayrımında ilmekleri yer değiştirdik. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Hanımlar bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Bu orta kısımda ilmekler arasında ayrık bir görüntü de oluşmuyor. Şimdi patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar buralara. Patiğimizin bu arka bölümlerine ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimdeki ilk 7 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bunlar haroşa olacak. Bilek kenarında 7'şer haroşamız var. 7 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz örmeye devam edeceğim. Hanımlar patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Bu arka bölümünde eğer ki ön yüzdeysek düz örgü öreceğiz. Arka yüzdeysek de ilmeklerimizi ters öreceğiz. Şu anda ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi düz örüyoruz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde de arka yüzde olacağımız için ilmekleri ters öreceğiz. Tabanımdaki bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Son şişime geçtim. Burada da ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim ön yüzde olduğum için. Bakın son 7 ilmeğim kaldı burada. Bunlar haroşalarımı hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek elde ediyorum. Haroşayı ters örenler bu son 7 ilmeği ters örecekler. Bakın bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımından sonra geri dönüyoruz hanımlar. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu. Şimdi geri döndüm. Ben sonuncu ilmeğimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz öreceğim. 4, 5, 6,
7. 7 ilmek düz ördüm. Bakın ön yüze bir diş haroşamız düştü. Arka yüzde olduğum için devamında gelen diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Arka bölümde hanımlar yapacağımız işlem sadece bundan ibaret. Ön yüzde düz örgü örüyoruz. Arka yüzde de ters örgü örüyoruz. Tabanımdaki şişimdeyim. Şu anda yine ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Burada da yine ilmeklerimi ters öreceğim. Son şişime geldim. Burada da yine ters örüyorum. Sadece skene bilek bölümündeki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Model kurulumu yaparken hanımlar ilk başta bir ters ilmek almıştık. 3. şişten 2. şişi. Burada 15, şurada 13 ilmek var. İlmek sayısı çok da önemli değil bu bölümde. Aynı şekilde ilmeği yerine koymadan örmeye devam ediyorum. Yine bakın son 7 ilmeğim kaldı. Haroşa olduğu için bilek bölümündeki son 7 ilmeğimi düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyim. Bu aşamada aynı işleme devam edeceğiz. Bilek ayrımına kadar örüyoruz. Geri dönüyoruz. Şimdi tekrar bilek ayrımına kadar ördük. Geri döndüm. İlk 7 ilmeğim haroşa yine düz olarak ördüm. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Diğer bilek ayrımına kadar gideceğim. Ardından geri döneceğim. Arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağım. Bu bölümde hanımlar şöyle baktığımız anda şu bilek kenarlarında buralarda birer diş haroşamız oluştu. Ben bu patiğimin bu arka bölümüne yani şuraya 15 sıra 15 diş haroşamı ördüm. Benim elimin ölçülerine göre 15 diş haroşa tam denk geldi. Hanımlar sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Patiğinizin arka bölümünü şöyle ördükçe bir ayağınıza deneyin hanımlar. Bir giyin. Bakın patiğinizin arkasına şu topuğunuzun kenar kısmına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Ben 15 diş haroşa yaptım ama belki siz 17, belki 18 yapacaksınız. Belki 13, belki 14. Bu tamamen ölçülerinize göre değişecek. Bu nedenle mutlaka patiğinizin arka bölümünü ayağınıza ölçerek yapın. Tam sonuç elde edebilmeniz için bu çok önemli. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada toplam 15 diş 15 sıra haroşam var. Bu aşamada patiğimizin şu boydan ölçüsünü de sizlere vermek istiyorum. Şöyle mezureyle ölçüyü de vereyim. Şöyle ucundan başlıyor. Arka bölüme kadar gelince burası 21,5. Hatta şöyle 21 diyelim. 21'i geçiyor. Evet 21,5 santim. Patiğimizin boyu bu şekilde oldu. Şimdi topuğumuzu yapmak için hanımlar ilmeklerimizi ayıracağız. Sol tarafa şöyle ön yüzden baktığımız anda sol tarafa 24 ilmek ayıracağım. Bu şişimde 14 şişlerimde 14'er ilmek vardı. Bakın bu sol tarafta 14 ilmeğim vardı. Sayarak ilmek alacağım buraya. Şu 15. ilmeğim 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 ilmek bu tarafa ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini de aynı şişe takacağım hanımlar. Şurada 4 ilmeğim kalmıştı. Şöyle 4 ilmeğimi de alıyorum. Bu şişteki ilmeklerimi de yine aynı şişe aktaracağım. Sol tarafta 24 ilmek olacak. Kalan ilmekler de sağ tarafta kalacak. Ben normalde ilmekleri hazır bir şekilde ayırmış olarak geliyordum. Fakat yorumlarda da soruldu. Nasıl ayırıyorsunuz diye. Bu videomda da böyle göstermek istedim. Şöyle kalan ilmeklerin hepsini de sırasıyla şişime aktarıyorum. Aynı şişte topladım. Bu şekilde ilmeklerimizi ayırmış olduk. Sol tarafta 24 ilmek var. Kalan ilmeklerin hepsi de sağ tarafta. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Hanımlar patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz ki model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 ilmek haroşamı düz olarak örüyorum. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İlk topuk kesimimi yaptım. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için şu orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilerek eksilecek, bitecek. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk kesim yaptığım ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz olarak öreceğim hanımlar. Son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz örüyorum. Şimdi geri döndük, tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. de kesimimizi yapacağız hanımlar. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gideceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24.'ye geldim. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. Birlikte kesiyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmek vardı. Kesimden sonra bakıyoruz 6 ilmeğimiz kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere gösterdiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu bu şekilde kestim. Geldim, topuğumuz oluştu. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Şimdi kesimimi yapacağım hanımlar. Ben tığ ile kolay kesim yapabiliyorum. Elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Tığ numarası çok da önemli değil. Kesmeye başlayacağız. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk ilmeğimin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Eğer ki patiğimizin kesim yönü de aynı tarafta oluyor hanımlar. Zaten gizli kesim olduğu için kesim izi belli bile olmuyor. Patiğimizin arkası çok sade, şık, güzel görünüyor. Bu şekilde ilmeklerimizi sırasıyla alarak kesiyoruz. Böyle. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son bir ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şimdiki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Üçünü birden topluyorum. Buraya şöyle 2 tane sıkı bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu önce gizleyelim. Sonra birlikte topuğumuza bakalım hanımlar. Patiğimizi bitirdik. Şöyle aralardan, ilmek aralarından sıkılayarak, düğümleyerek ipimin ucunu gizliyorum bu arka ilmek aralarından geçirerek. Şöyle güzelce gizliyoruz. Bakalım şimdi topuğumuza. İşte hanımlar, topuğumuz bu şekilde. Bakın yakın durur, şöyle ayağı giyince böyle duruyor. İzi bile belli değil. Bu nedenle sağ patiğinki sağ tarafta olmuş, sol patiğinki sol tarafta olmuş. Hiç önemi yok. Dediğim gibi izi bile belli olmuyor. Görüntü itibariyle patiğimiz böyle. Bir de manken ayağımıza giydirelim. Ayağımıza görelim modelimizi. Ayakta çok daha kendini iyi gösterecektir. Çok güzel, şık, sade bir model oldu hanımlar. Dediğim gibi 5 diş patiğe yeni başlayacak olan hanımların da tercih edebileceği türden bir patik oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle hemen mankenimi de giydirdim. Bakalım patiğimize birlikte. Bağlı kalpler modelimiz çok zarif, çok şık durdu.
Dört bir yanından şöyle patiğimizi inceliyoruz. Arka kısmı yine bu şekilde. Esneklik payını da şöyle göstereyim. Bu 5 yaş patiklerin esneme özelliği vardır. Bunu da örerken her zaman göz önünde bulunduralım. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.